Bugün sevgili Can Çakmur konuğum, biliyorsunuz dünyaca ünlü piyanistimiz Can Çakmur. Gençleri çok görüyorum ama hani dünyada da böyle mi? Gençleşiyor mu? Nereye gidiyor? Kurtulması gerekiyor mu? Klasik müzik nasıl kurtulur? Ya aslında çok güzel soru. Çünkü hala bir şekilde o soru bizim peşimizden koşturuyor. Ya klasik müzikle uğraşan herkesin peşinde ya ben bu dünyayla alakadar bir iş yapıyor muyum? Sonuçta bizim peşimizde kuşaklardır koşturuyor. Yalnız bu klasik müzik kurtulması hikayesi çok spesifik bir terminoloji. Onu birazcık açmak istiyorum aslında. Bu Amerika'da çıkan bir olay. Klasik müzik ölüyor. Ve 1990'larda çıkan bir olay. Ya bu 70'lerde ve 80'lerde bir orkestra patlaması yaşandı. Özellikle New York'ta. Yani her köşe başı orkestra. Tabii bu durumda insanlar bir anda dediler ya biz kadrolu çalışan olmayalım. Biz orada da çalalım, burada da çalalım. Şu proje de güzel, bu proje de güzel. Orada barok yapıyoruz, burada modern müzik yapıyoruz. Burada Elliot Carter premieri. İşte burada Broadway'e gidiyoruz. Derken 1990'da bu hani patladı. Evet. Ve bu orkestralar birer birer kapanmaya başladı. Orada da işte Wall Street Journal, New York Times dedi ki klasik müzik bitti. Geçmiş olsun. Öyle olunca da bu bir yapıştı. Bizim peşimize yapıştı. Klasik müzik her seferinde böyle durmadan krizde olan bir kurum genel olarak Evet. konuşursak. Ya da öyle gösteriliyor da Aynen öyle. olabilir. Fakat aslında doğru değil yani şeyi düşünüyorum. Eğer öyle olsa Apple, ya koskoca Apple niye sadece klasik müzik için bir uygulama başlatsın bundan 2 yıl önce? Evet. İstatistikler de bunu göstermiyor. Senin az önce bahsettiğin gözlem de bunu kesinlikle kanıtlayan bir şey değil. Yani izleyicimiz genç. Dünyanın pek çok yerinde de bunun böyle olduğunu görüyorum. Sen ne dinliyorsun? Can Çakmur ne dinliyor? Ben her şeyi dinlerim. Yani ve bunu hani bana fark etmez diye söylemiyorum, merak ettiğimden dinliyorum. Yani öyle süreç araştırıyorum. Bundan epeyce bir süre sadece Itri dinledim. Ondan önce İskoç geleneksel müziğine taktım. Bu oradaki çobanları falan kaydetmişler. Gramofonla gidip. Onları dinledim. Çok güzel bir şiir antolojisi buldum. Onların söyledikleri şarkıların İngilizcesi, orijinal Celtic dilindeki versiyonları. Onları karşılaştırdım. Mesela Celtic dilini tabii ki anlamıyorum da hani oradan takip ederek dinlemeye çalıştım. Ondan sonra elektronik müziğe bir ara merak sardım. Bu ambient müzik vesaire. Brian Eno ile Robert Fripp'in çok güzel çalışmaları var. Prog rock çok severim. Prog rock, minimal müzik bir ara sevdim, bir ara nefret ettim. Sonra tekrar sevdim falan. Ya bunu hani araştırmacı bir ruhla Evet. ne varsa ona merak sarıyorum. Ve hani o müziği de kendi içine, kendi değeriyle değerlendirmeye çalışıyorum. Yani hani Mahler'i oturup Steve Reich ile karşılaştırmak değil. Steve Reich neyse o kendi içinde odur. Mahler içinde neyse kendi içinde odur. Pink Floyd neyse kendi içinde odur. Klasik müzik nereye gidiyor sorusuna işte orada bu demokratikleşme sürecinden söz ediyoruz. Evet, Hani o demokratikleşmeye parantez açalım istersen. Çünkü sen zaten o tırnak içinde söylemiştin. Gerçekten demokratikleşiyor mu peki? yani şöyle bir durum var. Bu şu anda hani çok kendi inandığım bir politik görüş değil ama bilmek gerektiğini düşünüyorum. 2007'de basılmış bir kitap var. The World is Flat, Dünya Düzdür diye bir kitap var. Bu komplo teorisiyle alakası yok bu arada bunun. Bu tamamen bu neoliberal ekonominin ne kadar muazzam bir şey olacağına dair bir naif umutla yazılmış bir kitap. 2007'de. 2007'de son versiyonu yazılmış. Bu 2002'de yazılmaya başlanmış. Neyse hiç inandığım bir politik görüş olmamasına rağmen bu kitabı okuyorum. Yani okurken de birazcık iğrenerek okuyorum açıkçası kendi adıma. Çünkü orada yani özellikle 3. dünya ülkelerindeki insanların çektiği acıları son derece küçülten ve değersizleştiren bir kitap bence. Fakat bilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyanın gidişatına dair müthiş bir umut. Bu internetin ilk çıktığı yıllar. Bu O internet zaman dünyayı çok umutluyduk. evet, dünyayı demokratikleştirecek. Çünkü bu üreticilik süreci orada bir kontrol mekanizmasına tabi olmayacak. Ben oraya çıkarım, Spotify'a yüklerim kaydımı, evimde piyanoda yaptığım kaydı. Bu kayıt 3 milyon kere dinlenir. Ben de gerçekten iyi bir ürün ortaya çıkarttıysam bu ürün işte insanlara ulaşır. O zaman dijital feodalizmden haberimiz yoktu. Şimdi yaşadığımız dijital feodalizm diye yorumlarsak. Aynen öyle. Yani şu anda bir yandan bu alternatif yollar gerçekten var, yok değil. Yani burada başarı hikayeleri kesinlikle var. Bir tane örnek mesela bir Japon piyanist Hayato Sumino tavsiye ederim. Yani muazzam bir
zihin. Ya hani bence içinde yaşadığımız çağın en özel sanatçılarından biri olacak bir zihin. İşte benim jenerasyonumda yine hani gençlerden Evet. söz ediyorduk ya. Evet. Olağanüstü bir zihin. Tavsiye ederim. Şu Sony'den müthiş bir albüm çıktı. Hı hı. Aa, Mesela onun çıkışı ve keşfedilmesi tamamen işte bu demokratikleşmenin ne kadar olumlu bir şey olabileceğini göstergesi. Fakat öte yandan da bunun getirdiği müthiş bir kısıt var. O kısıt da şu: algoritmayı oynuyoruz ya da algoritmayı Evet. oynamaya çalışıyoruz. Çünkü duyulmanın tek yolu oyun oynamak. Tamam, durum böyleyse şu soruyu kendime de soruyorum, çevreme de soruyorum. O zaman ne farkı vardı? Orada ben bir zamanlar bir sanatçı menajerini etkilemek için Tabii. onun beklediği tarzlarda işler çıkartmaya çalışayım ki bana konserleri bulsun, ya da orada algoritmanın seveceği şeylere üreteyim ki oradan bana bir geri dönüş gelsin. Yani Evet. her koşulda bir şeye hizmet ediyor. Yani belirli bir ajandaya hizmet etmek durumunda kalıyoruz. Can'ın kayıtları demişken Schubert albümlerin mi diyeyim ona? 12 CD olacak, evet. Şu anda 4 tanesi çıktı, 5.'si yolda, 8 Hı hı. tanesi kaydedildi. 12'ye doğru gidiyoruz. Schubert'in 200. ölüm yılına 12 tane olacak. Bütün piyano eserleri Schubert'in. Hı hı, evet. Ya öyle bir yola çıktın ve bu yani önümüzdeki yıllarda mı tamamlanacak? Tam Bu olarak bir şey 2028 yılında 28'de. tamamlanacak ama her yıl 2 tane CD Hı çıkartıyoruz. hı. Bu CD'lerde güzelce tek başına dinlenilebilecek şeylerdi. Yani bunu sadece arşiv olarak yapmıyorum. Hı hı. Çünkü bu arşivcilik zaten yapıldı. Geçmişte de yapıldı. Bunu tekrarlamaya gerek yok. Ya. Yani o şey, hani biri dinlemek istiyorsa, Schubert dinlemek istiyorsa ya da o CD'nin konseptini dinlemek istiyorsa açıp baştan sona güzelce dinleyebilecek, ya da işte bakıp ben Schubert'in şu eserini merak ediyorum deyince de bakıp dinleyebilecek öyle bir konsept. Bir piyanist o esere nasıl bir yorum katabiliyor? Yani ya da yorum katması gerekiyor mu ya da katmamalı mı? Bu konuda ne düşünüyorsun? Müthiş bir noktaya parmak bastın aslında. Aa, Çünkü düşününce şimdi bir esere yorum katmak der ki eserin var olduğunu sen de ben de varsayıyoruz. Hı hı. Aa, Ben de tamamen felsefi noktadan bu eserin var olmadığını iddia ediyorum. Çünkü eser ne formda var? Senin o Schubert sonutu aklında ya da benim hatırladığım formda mı var? Orada elimde tuttuğum notada mı var? Yani elimde tuttuğum notaysa onlar siyah noktalar. Hani Evet. müzik yapan biri belki ne olduğunu duyar, belki duymaz. Piyano çaldığın zaman çıkar, ondan sonra kaybolur. Aslında elle tutunabilen hiçbir şey yok orada. Yani bu şey değil, yani Van Gogh'un bir tablosu değil. Van Gogh'un tablosu işte şey, tablo budur diyebileceğimiz bir durum yok ortalıkta. Dolayısıyla o işte yorumlama vesaire üçgeninden çıkıyor. Yani sonuçta bir müzik. Ya ve ilginç bir biçimde bu soruyu şeyde sormuyoruz mesela. Biri anonim bir halk şarkısı söylediği zaman. Yani bizden bir türkü de olabilir bu. Tabii. Ya da hatta birinin kimin yazdığını bildiğimiz bir şey de olabilir. Bu soruyu sormuyoruz. Klasik parçalarda soruyoruz. Yine işte bu şeyle alakalı. Yine Az aynı önce noktaya dediğimiz aynı geliyoruz. noktaya geliyor. Evet. En iyi de şey sorusunu kendime sordum bu arada. Bunları kaydetmeden önce. Ya bu parçaların onlarca kaydı var. Niye ben bir daha kaydedeyim diye sordum. Hı hı. Orada ilk akla gelen cevap yine bu geçmiş bizim zihnimize kazınmış şeyle. Çünkü ben farklı bir yorum getireceğim mesela. Fakat daha sonra tekrar düşündüm. Yok, hayır, bu değil mesele. Mesele şu aslında. Bu parçalar bundan 10 yıl önce kaydedilmiş olsun. Bundan sonra 10 yıllık eski bir durum var. Şimdi yeniden kaydedilince tekrar öne çıktı. Belki birinin karşısına çıkmıştır o. Apple Music Classical uygulamasını açtı. Birinin karşısına çıktı. Can Çakmış Schubert çalmış. Ne güzel. O parça, yani ben kaydetmesem, ben de 3 yıl sonra biri daha kaydetmesi, o parça yok olacak bir noktada. Tarihin tozlu sayfalarına karışacak. Ondan sonra araştırmacılar çıkartır. İşte bu yine Lydia Gör'ün müzedeki eserler haline geri geliyoruz. AI klasik müziği nasıl etkileyecek sence? Etkileyebilecek mi ya da? Şöyle, konserlerin yerini mümkün değil alamaz. Çünkü orada konserin bütün güzelliği bir insan evladının çünkü fevkalade zor bir şeyle boğuşmasını izlemek. Evet, evet. Yani ben de o yüzden konsere gidiyorum. Herkes o nedenle konsere gidiyor. Ya, vay be, insanlar da güzel şeyler yapıyormuş demek. Orada bir AI bir parçayı 10 saniye tükürüyorsa, hani bir defa vay be ne güzel parça tükürdü deriz. 2 defa vay be ne güzel parça tükürdü deriz. Üçüncüsüne ChatGPT'de oldu işte. İlk defa vay 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 dedik. Herkes kullanıyor, tıkır tıkır gidiyor. Evet. Fakat AI'nin çok iyi becerdiği olay özellikle bu arka plan müzikleri vesaire bunun taklidini yapmak. Bunu muazzam bir şekilde beceriyor. Dolayısıyla hani makinelerle konuşan makineler sahibi bu algoritmaların en çok hoşuna gidecek
ürünleri üretmeyi de en iyi AI becerir gibime geliyor. Yine algoritmalar çok esirilemez şeyler. Orada o kara kutunun içinde ne olduğunu takip edemiyoruz. Spekülasyon yapabiliriz. Bu hani neural network dediğimiz olay. Spekülasyon yapabiliriz. Ne olabilir? Şimdi ben el yazısıyla 9 yazıyorum. 9'un belki şu parçası alıyor, bununla birleştiriyor. Öyle bir spekülasyon yapabiliriz. Ama gerçekten genellikle tutmuyor. O yüzden o tahmini de hani biraz dikkatlice yapıyorum ama muhtemelen hani ürün sayısını düşündüğümüzde bir AI Spotify algoritmasını darmadağın edebilir. Edecek de muhtemelen. Hatta halihazırda etmiş bile olabiliriz. Bunu da bilmiyoruz. Çok teşekkürler. İnşallah yakın zamanda yine seni hem dinleme hem sohbet etme fırsatı buluruz. Teşekkürler.